Hepinize merhaba arkadaşlar. Cahil Mühendis kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz taşınabilir hard diski kurtarmaya çalışacağız. İçerisindeki veriler önemli değil ama içerisindeki verileri de kurtarmaya çalışacağız. Ayrıca hard diskimizi tekrar kullanılabilir hale getirmeye çalışacağız. Şimdi introya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hard diskimizi kurtarmaya geçmeden önce ayrı bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar, kanalımız 300 aboneye geçti. Şu an net olarak 323 aboneyiz. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. Ayrıca izlenmelerimiz de artıyor gerçekten. Hepinize buradan teşekkür etmek istiyorum videoya geçmeden önce. Şimdi arkadaşlar hard diskimize geçelim. Hard diskimiz bu Neso diye bir markası. Yani ilk kez duyuyorum. Eski bir hard disk. Ayrıca girişi de eski tip USB girişi. Bir deneyelim bakalım bilgisayarımız nasıl bir tepki verecek. Evet arkadaşlar, hard diskimizi taktık. Sesi de duydunuz zaten. Şu an hiçbir tepki yok. Şu an hard diskin döndüğünü hissedebiliyorum şu an elimi dokunduğumda. Şu an dönüyor, okumaya çalışıyor bilgisayar. Bakalım görecek mi? Hatta şöyle bir sağ tıkla yenile diyelim. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde görünüyor hard disk. Zaten bilgisayarda bir afalladı. Hani şu an fark ettiyseniz. Şöyle bir girmeye çalışalım. Bakalım bilgisayar ne tepki verecek. Önceden denemiştim. Böyle şu şekilde takılı kalıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bu şekilde bekliyoruz. En son bir saçma bir hata verecek. Abi hiçbir şekilde hard diskimize giremiyoruz bu şekilde buradan. Şuradan kapatalım. Hatta bakın bilgisayarımız kilitlendi resmen. Şuradan sağ tıklayıp disk yönetimine giriyoruz. Disk yönetimine bile giremiyoruz. Çünkü diski okumaya çalışıyor bilgisayar. Okuyamıyor. Bir türlü veri gelmiyor. Veri gelmeyince de böyle kilitleniyor. Hatta şu an size hard diskin içerisindeki gelen sesi duyurmak istiyorum. Gelebiliyor bir geliyor. Sesi duyabiliyorsunuz. Yani bilgisayardaki o kafa atma gibi bir olay var. Büyük ihtimal o olay oluyor. Şimdi ayrıca şöyle bir şey de denemek istiyorum. Eski bir Windows XP büyüklüğü bir bilgisayarımız var. Orada da denemek istiyorum. Bazen böyle hatalar olabiliyor. Hard diski Windows 10'da kullanıyorsunuz, açılmıyor. Windows XP'de açılıyor veya tam tersi. O yüzden şimdi Windows XP yüklü bir laptopumuz var. Onda da bir deneyelim. Ondan sonra bakalım başka neler yapabiliriz. Milyarlık bilgisayarımızı açtık. Şimdi enerjimizi verelim. Bu bilgisayarda 2007-2008 o civarlarda alındı. İçerisinde normalde Windows Vista yüklüydü o zamanlar. Biz bundan neler yükledik. Şu anda en son. Evet arkadaşlar, dışarıda daha doğrusu balkonda çekmenin zararları ama manzaramız mükemmel. Sesi yapan da şu an bu tır. Manzarayı da göstereyim size. Gördüğünüz gibi manzara da mükemmel. Açık havada bir video çekelim dedik. Neyse, geçmesini bekleyelim. Arkadaşlar burası Bingöl. Gördüğünüz gibi dağlarla çevrili burası. Dağlarda hala kar var. Ama gördüğünüz gibi buralar yemyeşil. Şu an hava gerçekten çok iyi. Neyse arkadaşlar, sesimiz de bitti. Şimdi tekrar videoya geçelim. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Şimdi milyon dolarlık bilgisayarımızı önümüze aldık. Şimdi bilgisayarımızı açalım. Hala çalışıyor. Kaç yıllık bu bilgisayar? Yaklaşık 13-14 yıllık bir bilgisayar. Latron marka. İçerisinde Pentium Dual Core işlemci var. Gördüğünüz gibi o beklenen, şöyle biraz daha şöyle yaparsam daha net göreceksiniz. Windows XP, touchpad'i falan her şey çalışıyor. Hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yok. Evet, o mükemmel sesi de duyduk. Windows XP'nin canını yiyeyim ya. O kadar eski bilgisayar ki. Ya Windows XP kurduk, uçuyor bilgisayar. Gördüğünüz gibi hemen açıldığı gibi kullandık. İçerisinde yavaş bir hard disk olmasına rağmen düzgün bir şekilde, hızlı bir şekilde kullanabiliyoruz. Ayrıca bu bilgisayara Windows Vista yüklüydü. Çok sıkıntılıydı. Windows 7 yükledik. Çok sıkıntılıydı. Windows 8 yükledik. Biraz iyiydi ama sonra da o da sapıtıyordu. Windows 10'u hiçbir şekilde yükleyemiyorsunuz zaten. RAM yeterli olmasına rağmen yüklenmiyor. Yarıda takılı kalıyor. Neyse arkadaşlar, şimdi hard diskimizi tekrardan bu bilgisayara takmayı deneyeceğiz. Bakalım Windows XP'de ne yapacak? Hard diskimiz dönmeye başladı. Disklerin döndüğünü hissedebiliyorum şu anda, dokunuyorum. Şöyle bir yenile diyelim. Windows XP'de hiçbir tepki vermedi. Şu anlık bir tepki hissetmiyorum. Da şöyle bir disk yöneticisine girelim. Windows XP'de de. Unit diyelim. Buradan depolamaya gelmemiz gerekiyor. Pardon. Disk yönetimine geleceğiz. Uzun zamandır Windows XP kullanmadığınız için burada da biraz paslandık. Normalde Windows XP'yi çok daha iyi kullanırdım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada da böyle bekletiyor. Büyük ihtimal hard diskimizi yine Windows 10'da olduğu gibi
okumaya çalışıyor ama okuyamıyor. Ama şu anda bir tak 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 bir ses yok. Hala burada görünmüyor hard diskimiz. Windows 10'da en azından burada böyle bir tepki göstermişti. Burada takıldığını gösteriyor da ama bir türlü hazırlayamıyor. Evet, gördüm. Main Storage Device, USB Device. En azından gördü. Burada hangi hard diskimizi taktığımızı gördü. Hala burada görünmüyor şu anda. Gördüğünüz gibi okumaya çalışıyor, bu da aynı şekil. Sesler çıkartıyor okumak için. Ama hiçbir şekilde buraya gelmedi. En azından bilgisayar kilitlenmedi. Windows 10'da çünkü kilitlenmişti. Şöyle gelin tekrardan disk yönetimine girelim. Yani şu an disk yönetimi ve hatta aygıt yöneticisine de giremiyoruz. Ama burada bir sıkıntı yok. Burada en azından yenileyebiliyoruz. Diskimiz görünmüyor hiçbir şekilde. Windows 10'da en azından şurada görünüyordu işte takılı diye. Bir aygıt olarak görünüyordu. Belki açamıyorduk. Belki kilitliyordu bilgisayar ama bunda hiçbir şekilde görünmüyor. Şu altta da en azından ismi yazdığı Windows XP'de de okumaya çalışıyor, okuyamıyor. Ama bir kafa atma sesi yok. Windows XP'de taktığımızda kafa atma sesi gelmiyor şu anda. Sadece diskin döndüğünü, sesini hissediyorum şu anda ben. Elim şu anda üstünde. Siz göremiyorsunuz ekranda. Evet arkadaşlar, şimdi hard diskimizi bir kutusundan çıkartalım. Bir de bakalım fiziksel bir hasarı, bir kusuru var mı? Ondan sonra tekrardan denemeye çalışacağız. Bu aşama adım adım olacak yani. İlk başta bilgisayarlarda, farklı işlemci sistemlerde denedik. Şimdi içerisinde açalım. Üzerindeki o kartı çıkartıp orada bir sorun var mı ona bakacağız. Eğer orada bir sorun yoksa, bir sıkıntı göremiyorsak diski açmayı deneyeceğiz. Bu en son yapacağımız şey. Çünkü diski açtığımızda kurtarabilme ihtimalimiz varsa bile kurtaramayabiliyoruz. Yani kurtarma ihtimali şöyle %10 civarı gibi bir şey söyleyeyim size. Ama deneyeceğiz. Şimdi diğer adıma geçelim. Hard diskimiz burada. Kablosunu çıkartalım. Şöyle kutusu var zaten, çabuk çıkıyor. İçerisindeki hard disk Seagate'in markası. Seagate marka bir hard disk. Zaten bilindik bir firma Seagate ve Samsung. Ondan sonra Toshiba. Bu markalar en bilindik onlar. Hatta Hitachi falan da var. Neyse arkadaşlar, çıkartmaya devam edelim. Arkadaşlar çıkardık. Hard diskimiz bu. 500 GB. 5400 RPM hızında dönüyor. Eski bir hard disk. Şurada okuması için şöyle bir aparat var. Şunu da sökelim. Hard diskimiz bu. Bunu ayrıca laptopun içine takarak da deneyebilirsiniz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ben denedim. Hiçbir şekilde tepki vermiyor. Hatta Windows 10 kurmaya çalıştım. Windows 10 kurulum yerine hiç bile gelmiyor. Hani Windows 10 kurulumu girmiyor. Öyle söyleyeyim size. Yani bilgisayar tamamen tepkisizleşiyor. Şimdi yapmamız gereken şuradaki şu kartı sökmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi diskimizdeki kartı sökeceğiz. Bakalım bir sorun var mı kartında. Ya büyük ihtimal bir sorun yoktur ama yine de bakmakta fayda var. Evet arkadaşlar, vidalarımızı çıkardık. Vidalar bayağı sert takmışlar. Evet arkadaşlar, kartımızı çıkardık. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir şey var. Şunu bir söküp bakalım. Ne işe yarıyor acaba? Şu an çok merak ettim de. Büyük ihtimal parçalardan birini korumak için. Gözle şöyle bir tarıyoruz. Tabii o kadar net göremeyebiliriz ama şu an belli bir sorun yok gibi. Şöyle şu temas edilen yerde bir hafif bir oksitlenme var. Şimdi oraya bir silgiyle, bildiğimiz silgiyle silmeyi deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, ÖSYM sağ olsun, silgisini bulduk. Şurayı bildiğiniz silgiyle silin ama silerken mutlaka dikkat edin, şu küçük şeylere değdirmeyin. Dikkatlice silin. Silgi gerçekten büyük bir nimet. Gerçekten iyi temizliyor şuralar, işte oksitlenmeleri falan. Karta zarar vermemeye çalışıyoruz. Ayrıca şu an ben yapmadım ama hani elimdeki statik elektriği, vücudumdaki statik elektriği boşaltmam gerekiyordu ama artık bir şey yok. Bizim kaybedebileceğimiz bir şey yok şu anlık ama siz mutlaka yapın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fark edilebilecek kadar temizlendi. Böyle yakından bakıyorum ben. Evet, oksitlenmeler var. Oksitlenmeler var. Şimdi bir de böyle bir kartımızı bir daha takıp bir daha deneyelim bakalım okuyacak mı? Çünkü başka da bir sorun görünmüyor şu anlık. Tekrardan bir göz gezdirmek istiyorum. Yanan bir parça var mı diye. Başka da bir sorun görünmüyor gibi. Şu bağlantılara bakıyorum. Bağlantılarda bir sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar, tamamdır. Silgiyle sildik zaten. Ben bir daha bir üstünden geçmek istiyorum. Boş yere ÖSYM bu kadar silgi vermiyor bize ya. Yani bir işe yarıyor demek ki. Parçamızı tekrardan üzerine şöyle aynı düzgün bir şekilde yerleştirelim. Şimdi vidalarımızı tekrardan takalım. Buraları hızlandıracağım zaten.
Evet arkadaşlar, kartımızı taktık. Sapasağlam oldu. Şimdi tekrardan bilgisayara takıp deneyelim. Evet arkadaşlar, hard diskimiz sesi geldi. Şu an diskimiz dönüyor. Hala bir görüntü yok. Yine aynı şekilde, gördüğünüz gibi yine aynı şekilde tepki veriyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Windows XP de yine aynı şekilde tepki veriyor. Aynı şekilde yönetime girmiyor. Disk yönetimine girmiyor. Şey yapmıyor. Büyük ihtimal Windows 10'da da aynı sorunu verecek. Şimdi biz eski bilgisayarımızı kapatalım. Şimdi bir de Windows 10'da tekrardan bir tur daha deneyelim. Şöyle. Tekrardan yine denemek istiyorum ben. Tekrardan taktım. Şimdi diskimiz tekrardan dönmeye başladı. Bilgisayarımız tepkisini verdi zaten. Tekrardan aynı şekilde. Gördüğünüz gibi hard disk yine aynı şekilde. Yine aynı sorunu veriyor. Şimdi arkadaşlar içini açmamız gerekecek. Yani bu en son tercih edilecek şey. Bütün işlemleri yapın. Her şeyi deneyin. En son içini açmayı deneyebilirsiniz. Yani kurtarma ihtimaliniz çok düşük ama denemeye değer. Hard diski zaten gözden çıkardık biz. Hatta yine o tıkırtı, o ses gelmeye başladı. Size o tıkırtıyı tekrardan deneteyim. Aslında bu sesi duyduğunuz an hard diskinizi sökmeniz gerekiyor. Çünkü bu ses içerisindeki verileri kurtarma ihtimaliniz varsa bile kurtaramayabiliyorsunuz. Disk kalıcı derecede zarar görebiliyor. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir durum daha var. İçerisindeki bilgileriniz çok aşırı derecede önemli ise bu diski kurtarmak için özel firmalar var. Yüksek ücret alıyorlar ama içerisindeki verileri bir şekilde kurtarabiliyorlar özel cihazlarla. Onlara da gönderebilirsiniz. İçini açmayın. Eğer öyle bir düşünceniz varsa içini açmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü içini açarsanız kalıcı derecede içerisindeki disklere zarar verebilirsiniz. Şimdi içerisindeki diski çıkarmaya başlayalım. Bilgisayarımızı kenara alalım. Hava yorgun burada kalsın. Gerekli uyarıları yaptık. Bu diski açarken etrafta toz olmamasına dikkat edin. Şu an ben açık havada, hani balkonda yapıyorum. Şu an aslında çok daha tehlikeli, daha sıkıntılı bir yerde yapıyorum ama size göstermek için yapacağım. Eğer kurtarabilirsek, düzeltebilirsek büyük bir mucize. Kurtaramazsak yapacak bir şey yok. Diskimizi açmaya başlayalım. Ayrıca içerisi şu an havasız. Biz bunu açarsak içerisinde havada girecek. Bu da tehlikeli bir durum. Dediğim gibi en son yapacağınız şey bu. Eğer içerisindeki bilgileriniz çok önemliyse açmayın. Direkt bu diskleri kurtarmak için özel firmalar var. Oraya gönderin. Onlar içerisindeki verileri zaten kurtarır. Ama gerçekten yüksek fiyatlar söylüyorlar. Arkadaşlar bu vidaları söktük ama ayrıca şu şeyin altında bir vida daha var. O vidayı da sökmemiz gerekiyor. O vidayı da sökmek için şu jelatini sökeceğiz. Arkadaşlar ben hemen ısıttım geldim. Bu jelatini rahatça sökebilmek için. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şurada bir yer daha var. Şuraya sökmemiz gerekiyor. Şunu şuraya yapıştıralım. Şurada da bir vida var. Şu vidayı da sökeceğiz. Evet arkadaşlar. O büyük an. Buradan lütfen dikkatli olun. Burası çünkü çok hassas. Buradan mutlaka dikkatli olun. Şu an bir sorun görünmüyor. Normalde bazı hard disklerde şu kafa şöyle şu üstlerde kalıyor. Ya da şuralarda bir yerde takılı kalıyor. Bunu park yerine geçemiyor bazı sıkıntılar dolayı. Biz bunu manuel olarak geçiriyoruz. Sonradan disk tekrardan çalışmaya başlıyor. Arkadaşlar sanki bu altında ayrıca bir disk daha var bundan. Bu diskler senkronize çalışmıyor gibi hissettim şu anda ben. Takılıyor bakın. Şu anda düzgün bir şekilde çevirmeye çalışıyorum. Takılıyor böyle saçma bir şekilde. Normalde bu takılmaması gerekiyor. Bakın takılıyor, şu an gitmiyor. Biraz zorladıktan sonra dönmeye başlıyor. Normalde bu şekilde olmaması gerekiyor. Şu kafada sorun olduğunu düşündüm de şu kafada şu anlık sorun görünmüyor. Bir de yakından bakayım ben. Arkadaşlar bir de bu şekilde takmaya deneyelim. Bakalım ne tepki verecek. Bakalım sefer. Evet, gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Kafa okumaya çalışıyor şu anda. Ayrıca hard diskin nasıl çalıştığını da şu an görüyoruz. Açık bir şekilde. Şu an bilgisayarımızda hiçbir tepki yok. Diskimiz dönmeyi bıraktı. Bilgisayarda şu an hala bir tepki yok. Şu an bir daha çıkartıp
Bir daha takmayı deneyeceğim. Tekrardan dönmeye başladı. Tekrardan okumaya çalışıyor şu anda hard diski. Şu kafalarda da problem olabilir şu anda. Çünkü ses oradan geliyor direkt. Diye. Normalde ben şey olarak düşünüyordum. Şu kafa şöyle gidip gelip buraya vurduğu zaman da ses çıkartabiliyor. Onu düşünüyordum ama büyük ihtimal şu kafası okuyamıyor. Kafasında bir problem var. Aslında bu hard diskin şu kafasını değiştirebiliriz. Tabii ki şu anda elimizde yok ama değiştirerek düzeltebiliriz. Büyük ihtimal fail oldu maalesef. Kurtaramadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın am*****? Üzülmeyin, bu şekilde de firmalara gönderip kurtartabilirsiniz ama bütün verileriniz kurtarmayabilir. Çünkü şu anda açıldı. Havayla temas etti. İstersem üzerine su damlacıkları ve tozlar gelmeye başladı. Neyse arkadaşlar, hard diskimizi toplayalım. Bir de o şekilde bir daha deneyelim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Şimdi tekrardan toparlayalım. Aslında arkadaşlar yeterli ekipman olmadığı için şu anda sıkıntı, yani daha doğrusu düzeltemiyoruz. Şu kafayı elimizde ekstra bir yedek parça olsaydı değiştirip deneyebilirdik. Büyük ihtimal ben şu an bu kafadan dolayı olduğunu düşünüyorum ama elimizde ekipman yok. Bazı testleri yapmak için bazı ayrı ekipmanlar da var. Onlar maalesef elimizde yok. Biz sadece web ortamında çözmeye çalıştık. Çözemedik de şimdi kapatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, hard diskimizi tekrardan eski haline getirdik. Hatta şu şeyini de yapıştıralım. Eski haline getirdik hard diskimizi. Eğer hard diski gözden çıkarmışsanız bu son yaptığımı deneyebilirsiniz. Yani kurtarma ihtimaliniz var ama az. Bir kez daha deneyelim. Bakalım şimdi çalışabilir. Tekrardan enerjiyi verdim. Disklerimiz dönmeye başladı şu an. Hiçbir şekilde tepki vermiyor maalesef. Evet arkadaşlar, maalesef başarısız olduk ama en azından denemiş olduk. Bizim için büyük bir tecrübe oldu. Zaten önemli olan da bence bu. En azından denemiş olduk. Merakımızı giderdik. Siz de bu şekilde bu adımları takip ederek diskinizi kurtarmaya çalışabilirsiniz. Biz başarısız olduk ama sizin de başarısız olacağınız anlamına gelmez. Lütfen deneyin. Yani denemekten sıkıntı çıkmaz. Yani tecrübelenirsiniz en azından. Ayrıca tekrardan abone olduğunuz için teşekkür ederim. 300 aboneye geçtik. Gerçekten çok teşekkür ederim. Beğenileriniz için ayrıca teşekkür ederim. Bu videoyu da eğer beğenirseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Ayrıca arkadaşlar, bu bilgisayara değişik testlerimiz var. Değişik işletim sistemleri yüklemeyi düşüneceğiz. Beklemede kalın. Çıktık yine yollara, yaşıyor bu sözler. Anlat hadi onlara, ne diyor